Selam herkese. Bugün bu videoda sizlere sağlıklı bir şekilde yapabileceğiniz çıtır çıtır kabak halkaları gösteriyor olacağım. Öncelikle size bir sesini dinleteyim. Bu tarz ASMR yeme sesleri çok hoşuma gitmese de çıtırtının başka türlü anlaşılamayacağını düşündüğümden mecbur bu yöntemle size göstermek istedim. Rahatsızlık verdiysem kusura bakmayın. Ağız şapırdatması, fazla sesli yeme, bunlar beni biraz rahatsız ediyor aslında. Ama bazı yemeklerde mecburen bunu yapmak zorunda kalıyorum. 4 adet kabaktan halkalar yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Ortalarını bir oyacak yardımıyla alıyoruz. İsterseniz kalın etli bırakabilirsiniz ama ne kadar çıtır olsun istiyorsanız o kadar ince yapmanız gerekiyor. O nedenle ben ortasını bir kere aldıktan sonra şöyle çiçek şekli olacak şekilde birkaç oyuk daha açtım ve biraz daha incelttim. Etlerini aldım. Eğer oyacağınız yoksa ucu sivri kaşıkla da yapabilirsiniz. Aynı dolma için kabakların içine oyduğunuz şekilde. Ve içlerini iyice oyduktan sonra dilimler halinde kesiyoruz. Bunun gibi farklı, lezzetli, pratik, daha birçok tarif görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Hepsini kestikten sonra üzerine malzemelerimizi koyuyoruz. Zeytinyağı, nişasta, galeta unu, tuz, paprika ya da toz tatlı kırmızı biber de diyebiliriz ve biraz toz sarımsak kattıktan sonra hepsini iyice harmanlıyoruz. İçlerine dışlarına olabildiğince yedirirseniz iyi olacaktır. Hepsi iyice karıştıktan sonra fırın kağıdı koyduğumuz fırın tepsimize bütün kabaklarımızı yayıyoruz. Olabildiğince üst üste gelmeyecek şekilde dizerseniz hem üstten hem alttan ısıyı eşit şekilde alıp eşit şekilde kızarıp çıtırlaşacaklardır. Önceden ısıtılmış fırınımıza 220-250 derece arasında pişmeye bırakıyoruz. Ve içlerini tabii ki ziyan etmiyoruz. Hepsini küçük parçalar halinde kesiyoruz. Ve sıvı yağ koyup kızdırdığımız tavamıza içlerimizi atıyoruz. Bununla beraber sarımsak dişlerimizi de atıyoruz. Gördüğünüz gibi 5-6 diş kullanabilirsiniz. Hepsini bir güzel sotelemeye başlıyoruz. Renkleri böyle koyulaşıp kahverengileşmeye başlayınca harcımız iyice sotelenmiş, kavruk tadı almış, lezzetli bir hale gelmiş oluyor. Hepsi iyice sotelendi. Bu arada kabaklarımız da fırından çıktı, kızardı çıtır çıtır. Onlar kenarda beklerken sosumuzu hazırlamaya devam ediyoruz. Sotelediğimiz bu kabak içi ve sarımsaklarımızı rondoya aktarıyoruz. Benim küçük rondomu kullanıyorum bunun için çünkü miktar çok fazla değil. Üzerine biraz tuz, yine paprika ya da toz tatlı kırmızı biber koyup kapatıp çekiyoruz. İstediğiniz kadar çekebilirsiniz. Pürüzsüz kıvam istiyorsanız çok daha uzun çekebilirsiniz. Ben pürüzsüz bir kıvam istemedim. Biraz daha böyle püre kıvamında istedim. Ama dediğim gibi siz pürüzsüz isterseniz daha çok çekebilirsiniz. Üzerine hardal, süzme yoğurt, limon suyu, parmesan rendesi ekliyoruz. Ve hepsini bir güzel karıştırıyoruz. Tam istediğim kıvama geliyor. Elimizde şöyle kabaca biraz da maydanoz katmak istedim. İsterseniz ayrıdan böyle küçük parçalar halinde kesip de katabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tam istediğim kıvam bu. Akışkan, daha böyle soslar gibi olsun isterseniz daha çok çekip pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Sosluğumuza koyuyoruz. Çıtır kabaklarımızı servis tabağımıza yanına koyuyoruz ve bana afiyetle yiyoruz. Kabak içlerini ziyan etmeyip değerlendirdiğimiz
fırında çıtırlaştırdığımız sağlıklı kabaklarımız hazır hale geldi. Bunun gibi farklı, lezzetli, pratik, daha birçok tarif görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarifi de beğendiyseniz videoma bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Yapmayı düşünüyorsanız, yaptıysanız ya da farklı fikirleriniz varsa yorumlarda mutlaka buluşalım. Afiyet olsun.